İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün telepati hakkında konuşmak istedim. Telepati nedir? Telepati doğaüstü müdür? Doğaüstü nedir? İnsan öyle garip bir oyun oynar ki kendine, doğal olanı yani doğası olanı doğaüstü kabul eder, doğası olmayanı da normal kabul eder. Telepati elbette insan denen bu sınırsız varlığın doğasıdır. Doğası olmayan belki de kendini sınırlara hapsetmektir. Kendini bir şeyler zorunda bırakmaktır. Mutsuz olmaktır doğal olmayan ve doğası olmayan. Ama bu da bir oyundur. Doğası olmayanı oynayıp doğası olanı hatırlamanın yani dualitenin, ikiliğin oyunudur. Bu hayatta kendini hatırlayabilmek için bir zıt ucunu görmek isteyebilirsin. Bir zıt ucunu var edebilirsin. Mutlu olmak için mutsuzluğu deneyimleyebilirsin. Ve bu sana seni hatırlatacaktır. Şimdi bunların içinde peki telepati insanın doğası mıdır? Bu varlık sınırsız ve sonsuz olanın bir yansımasıdır ve telepati de oldukça doğaldır. Peki neden bugün insanlar sözlü iletişime ihtiyaç duyar? Ya da telepati sadece bazı insanların yapabildiği bir şey midir? Aslında doğamız gereği telepatiyi sürekli yapmaktayızdır. Bazen birini aklından geçirirsin ve arar, der ki, şimdi seni düşünüyordum. Bu da bir telepatidir. Fakat telepatinin doğal olması, yani doğan haline gelmesi için zihnin sessizleşmesi gerekmektedir. Zihin o kadar yoğundur ki düşüncelerini odaklayabilmek için kelimelere ve sese ihtiyaç duyarsın. Kelimelerin ve konuşmanın sebebi budur. Eğer zihin odaklı değil ise, yani zihinde sürekli olarak düşünceler beliriyor ve yok oluyor ise ve bu düşünceler senin varlığının kontrolünde değil ise, düşüncelerini odaklayabilmek için bir sese ve kelimelere ihtiyaç duyarsın. Aslında konuşmak telepatiden daha doğaüstüdür. Çünkü her şey bu alemde enerjiden var olmuştur. Her şey duygulardan var olmuştur. Ve telepati son derece doğaldır. Birini hissetmek ve onun ne hissettiğini anlamak doğaldır. İlla bunun kelimelerle senin zihninde de var olmasına gerekmez. Eğer birine kalp bağıyla bağlanmış isen o üzüldüğünde senin içinde de bir üzüntü belirir. Bu da bir telepatidir. Aklına gelir ve ararsın. Aklımdasın dersin. Aklında değildir. Kalbindedir. Ve eğer kalp bağı kurulmuş ise telepati doğal haline gelir. Ne hissettiğini anlarsın. Ne düşündüğünü anlarsın. O halde bir iletişimde kelimelere gerek yoktur. Peki telepatinin bizim anladığımız anlamıyla, yani kelimelere ve sözlere hiç ihtiyaç duymadan anlaşmak mümkün müdür? Elbette mümkündür. Fakat bunun için hem iki tarafında niyet etmesi hem de iki tarafında zihninin sessiz olması, karmaşık olmaması gerekmektedir. Çünkü karmaşık bir zihin bir insana bile ağır gelirken telepati halinde iki tarafın karmaşıklığı birbirine dolanıp derin bir yük oluşturur. Derin bir karmaşa oluşturur. Bu sebepten insan denen bu varlık kelimelere ve sözlere ihtiyaç duymaktadır. Yani zaten iletişimde olan iki varlığın arasına bir iletişim seti çekilmiş gibidir. Bu bir koruma gibidir. Aynı zamanda iki varlığın da son derece dürüst ve açık olması gerekmektedir. Yani kendinden bir şey saklamıyor durumda olman gerekir. Başkalarından saklamak değildir. Kendini keşfetmiş olman gerekmektedir. Kendini keşfedersen, kendini tanırsan, kendinden sakladıklarını da görebilirsin.
Ve kendinden sakladıklarını gördüğünde ortada saklanan hiçbir şey kalmama haline geçersin. Saklanan bir şey kalmadığında artık dış dünyadan da bir şey saklamamaya başlarsın. Çünkü sakladığın dışarısı değildir, sakladığın başkası değildir. Sakladığın kendinsindir. Kendini derin gözlemde olursan, zihninde dönen tüm düşünceleri gözlemler ve onunla özdeşleşmişlik kurmayı bırakır isen, o halde kendini tanımaya başlarsın. Ve bu zihnin derinliklerine saklanmış her düşünceyi keşfedebilir ve onları özgürleştirebilirsin. İşte bu halde artık sen berrak bir zihne, odaklı bir zihne sahip olursun. Berrak bir algıya, berrak bir idrağa sahip olursun. Ve net bir insan olursun. Net bir varlık haline gelirsin. Net bir varlık haline geldiğinde de artık kendinden sakladığın hiçbir şey kalmaz. Olduğun gibi olursun. Olduğun gibi olduğunda da dış dünya diye bir şey kalmaz. Çünkü her şeyin sadece sen olduğunu fark edersin. Her şey sensen, dış dünyada birinden de saklanacak bir şeyin kalmaz. Çünkü tüm yönlerini artık kabul etmişsindir. Bu görünenin sadece bir ifade bulduğunu, yani bir ifade buluş olduğunu anlamış, idrak etmiş ve bunun kusurları olabileceğini de kabul etmişsindir. İnsan denen bu varlık, bu alemde beliren bir görüntüdür. Elbet kusurları olabilir ama kusur dediğin bile son derece güzeldir. Kendini tüm yönlerinle artık kabul ettiğinde, artık saklanacağın, kaçınacağın hiçbir şey olmadığında tamamen açık olursun. O halde geniş olursun. Genişlemiş olursun ve özünle bir olursun. Bu halde bu gözlerin ardından bakan öz ile karşında olarak gördüğünün gözlerinin arkasından bakan özün zaten bir olduğunu bilirsin. O halde zaten saklayacağın hiçbir şey kalmaz. Ve zihnin de düşüncelerle dolup taşmıyor ise, yani sana yük olmuyor ise, artık senin için bir yük değil ise, senin için esaret oyununu oynamayı bırakmış ise, karşındaki insanla kalp bağı kurduğunda sese ve kelimelere ihtiyaç duymazsın. Ve telepatiyle oluşan bir iletişim, emin ol ki ses ve kelimelerden daha derindir. Çünkü o duyguların paylaşımıdır. O hislerin paylaşımıdır. O bir düşünce paketi şeklinde karşıya verilir, düşünce paketi şeklinde karşıdan alınır. Aslında verilen ve alınan da bir şey yoktur. Ortada olanı paylaşmak gibi bir haldir. Ve bu nettir. Çünkü kelimelerin üzerine bir sürü anlam yüklenmiş olabilir ve bu anlamlar sapabilir. Çünkü herkesin kendi deneyimine göre o kelimeye ve o ses tonajına yüklediği anlamlar farklıdır. Ve ses ve kelimeler bir illüzyon olduğu gibi bunun üzerine yüklenen anlamlarla yeniden şekillenir. O halde sen birine kelimeyle ve sesle bir şey anlattığında karşı tarafın anladığı da ancak kendi deneyimlerinden anladığı olacaktır. Ama sen kendinde bütünleştiğinde ve kendin iletişime gerçek anlamda izin verdiğinde orada kelimelerin ötesinde olan hisler canlanır ve onları paylaşırsın. Ve o daha net bir iletişimdir. Çünkü o deneyimlerle sınırlanan değildir. O hepimizin içinde olan özün tattığı duygulardır. Hepimiz aynı deneyimleri yaşamayız ama duyguları biliriz. Farklı tonlarını biliriz ama duyguları biliriz. Bu sebepten bazen iki insan bir araya geldiğinde kalpleri birbirine bağlıysa hiç konuşmadan o sakinlikte anlaşabildiklerini görürüz. Bu doğaüstü müdür? Gayet doğal olandır. Mevlana der ki, benim seni sevdiğimden şüphe ediyorsan kendindeki sevgiye bak. Kalpten kalbe bir yol vardır. Yani o yol tek yönlü değildir. Telepati de tek yönlü değildir. İki tarafında izin vermesi,
iki tarafında buna inanması ve iki tarafında berrak bir zihinde olması gerekir. Aksi takdirde bu karmaşa katlanarak artar. Eğer telepatiyi nasıl hayata geçiririm diye düşünüyorsan, bununla ilgili bir teknikler aramak zorunda da değilsindir. Yapacağın şey yine kendini keşfetmektir. Kendini keşfettiğinde olacak olan kendiliğinden olur. Olmak zorunda da değildir. Belki de sen bu kelimelerle, bu seslerle anlaşmayı seviyorsundur. Bu da gayet doğaldır. Kelimelerle anlaştığını zannediyorsundur. Halbuki yine de hisler arasında, kalpler arasında iletişim kuruyorsundur. Bugün benim bu anlattıklarımı, evet ben de kelimelerle aktarmaktayım, ben de ses ile aktarmaktayımdır. Fakat 100 kişi bu videoyu izliyor ise, seninle birlikte başka bir sürü insan izliyor ise, hepinizin anladığı farklıdır. Çünkü hepinizinle kurduğum kalp bağı farklıdır. Hepinizin yaşadıkları farklıdır. Hepiniz yine benim kalbimdeki sevginin farklı yönlerine bakmaktasınızdır. O sebepten bu videoda anlatılanlar bu kelimelerin ötesindedir. Benim özümden gelmekte, senin içindeki aynı öze erişmektedir. Bu sebepten kalbinde belki de bir rahatlama sağlamaktadır. Sana seni hatırlatmaktadır ve sana seni hatırlatan kelimelerin ötesinde olandır. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Sevgiler.